Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel bluzu çalışacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Örerken aşık olduğum bir bluz oldu bu. Çok sevdim. Bilmiyorum, dilerim siz de seversiniz. Şimdi sizinle bu güzel beyaz ve ebru renklerden oluşan bu yazlık bluzu örmek istiyorum. Yakadan başladım yine. Şöyle yarım olarak gösterirsem daha güzel sığacak kamerama. Salaş bir bluz. Yakadan başladım. Kol ili miktarınca ördükten sonra eksiltme yapıp bedeni ördüm. Etek ucunda bitirdim. Bu ön bedenim 120 zincir artı 3 zincirle başlayıp trabzanlarımı oluşturmuştum. Arka bedenimde ufak bir değişiklik yaptım. 123 ile değil 120 ile başlayıp eksi 3 kenarı oluşturdum. Böylece 117 ile başlamış oldum. Omuz ve yan dikişlerim olması gereken yerde olsun diye ve şöyle zincirimin üzerine üçlü trabzanlar örerek ilk sıramı oluşturuyorum. İki katından alarak örmeye çalışıyorum ki katlı bir ip zaten, o yüzden böyle büyük büyük yuvalar olmasın. Şuradaki gibi bir görüntümüz olsun. Üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincirle yukarı çıkıyorum ve hemen şöyle kameramı da biraz yaklaştırmak istiyorum ki daha güzel görelim. 5 zincirle yukarıya çıktım. İkinci sırada tığımı 2 kez doluyorum. Zincirimi çıktığım bölüme değil, yandaki bölüme, yuvaya batıyorum ve başlıyorum ajur kısmını, çapraz trabzan olarak adlandırdığımız kısmını yapmaya başlıyorum. 1-2 kere de çektim. 3 ilmeğim duruyor. Tığımın başına tekrar aldım. Bir tane atlıyorum. Bir tane batıyorum. 2 kez çekip 2 ilmeği bir alıyorum. Şu an tığımda 3 ilmeğim var. Onları da 1-2 şeklinde çekiyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve şu üstte duran 2 ilmeğin içerisinden geçiyorum. Onlar zaten çok belirgin, kabarık bir şekilde duruyor. Onları da alıp 2 kere de onu da çıkıyorum. Tekrar tığıma doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 dola, 1 ilmek çıkar aşağıdan, 1 ör, 2 ör, bekle. Tığının başına al. Bir tane atla. Tekrar diğer yuvaya bat. İlmeği çıkar. 1 ör, 2 ör. İkisini bir al. 2 al, 2 al. 1-2'de de yukarıdaki trabzanımı çıkıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şu yan duran kabarık ilmeklerimin içerisinden geçtim. Şu an 3 ilmeğim var. Son aşamadayım. 1-2'de de bunu çekiyorum. Ve şöyle bizim çapraz çapraz duran trabzanlarımı yapıyorum. Bu sırayı tamamlıyorum ve buluşuyoruz. Sonuncu çapraz trabzanımı da yapıyorum. Ve sıramın sonuna geldim. Burada yine 2 kez dolayarak tek bir uzun trabzan yapacağım. Dört kere de çekerek uzun bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Geri dönüyorum ve burada
Başlıyorum her bir trabzanımı tepesine batmaya. Önce bir tane ilk yuvaya batarak kenardaki trabzanımı oluşturdum. Sonra çapraz trabzanımın tepesine battım. Bir trabzan yapıyorum. Yine üçlü trabzanlar bu sırada. Boşluğa bir trabzan yaptım. Tekrar çaprazın tepesine batıyorum. Diğer çaprazın tepesine geçtim. Ve tekrar boşluğa batarak devam ediyorum. Çapraz trabzanlarımın tepesine boşluğa bir tane ve sonda da bir tane olmak üzere en son sıra başta ve sonda birer tane tek yapmak üzere devam ediyoruz. Bu sıradan sonra ben ebruli ipim vardı. Onları böyle minik minik parçalar halinde böldüm. Renkleri ayırdım ve her sıraya bir renk yaparak istediğiniz şekilde kıyafetinizi örebilirsiniz. Trabzanlarımla sıranın sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Burada ipimi koparmadan hemen diğer ipimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunu da burada sıkılaştırıp bağlıyorum. Ve başlıyorum 3 zincir ile yukarıya çıkıp trabzanlar örmeye. Bir sıra trabzan öreceğim ve sıranın sonunda ipimi keseceğim. Buradan beyazımı örerek devam edeceğim. Hemen şurada birkaç tane trabzan yapayım. Bluzumuzun ana hatlarıyla örneğini göstereyim. Evet. Zincirimizi çektik, trabzanımızı yaptık, ters trabzanlarımızı yaptık. Tekrar bir sıra trabzan yaptıktan sonra ipimizi koparmıyoruz. İlmeğimizin içinden diğer ipimizi geçirip bağlıyoruz. Hem bu burada sağlam olduğu için sökülmüyor, hem de tekrar tekrar düğümlere gerek kalmıyor. Ve burada bir sırada renkli ipimizi gittikten sonra ipimizi kesip beyaz ipimizi devam ederek yine şu bölümü öreceğiz. Sonra tekrar buraya gelip ara ara renkleri değiştirerek böyle güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi bluzumu başladım. 3 sıra beyaz, sonra bir sıra renkli, 3 sıra beyaz, bir sıra renkli şeklinde ilerliyorum ve şurayı koluma göre ayarladım. Burası benim kol ağzım olacak arkadaşlar. Bu yakadan başlayan kısa kollu bir bluz. Şimdi ben 1 2 3 4 sıra üçlü bir örnek örüp bir sıra renkli yaptıktan sonra tekrar beyazıma geçtim. Yine üçlü bir örnek yapmam gerekiyor. Ama kol ağzımın da daha fazla geniş olmasını istemiyorum. Çünkü modelime de bu genişlik uygun. Hemen burada ne yapıyorum? Hemen kıyafetimi ikiye katlıyorum. Bluzumu ikiye katlıyorum. Ve şuradan bir işaret alarak ön ortamı buluyorum. Bluzumun ön ortası burası. Bu benim ne işime yarayacak? Onu ben yaka için ve askılar için de kullanacağım. Ve şimdi ben şuradan ipimi keseceğim arkadaşlar. Buradaki beyaz ipimi kesip iç bölüme doğru bağlayacağım. Hemen makasımı alıyorum ve ipimi kesiyorum. 2 zincir yapmıştım. Güzelce sıkılaştırıyorum burayı. İpimi daha sonra kaybedeceğim. Şöyle
Beyaz ipimle işim bitmediği için beyaz ipimi şuradan 15 trabzan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. trabzanımın tepesine ipimi bağlıyorum ve örmeye devam edeceğim. Şu tarafta 15 tane trabzan kalana kadar devam edip öreceğim ve benim kol altlarım şurası arkadaşlar. Şurada 15 tane saydığımızı düşünelim. Şurası kol altlarım, şurası arka bedenim. Arka bedenim. Önü örmüştüm. Şimdi arka bedeni beraberce örüyoruz. Zaten önle arka beden arasında tek fark var. Yanlardan birer santim dar. Ben buradan buraya kadar gidip gelip tekrar şu örneğimi devam edeceğim ve istediğim uzunluğa gelince sizinle buluşacağız. Yukarıdan aşağı başlanan bir bluzla karşınızdayım. Görüyorsunuz, yukarıdan başlıyoruz. Başlangıcımız burası. Etek ucunda bitiyor. Dümdüz örerek çıkıyoruz. Bu arada kısa kollu bir bluz. Kollarımızı da aynı anda örmüş oluyoruz. En son geriye kalan yer askılarımız olacak. Onları da beraberce öreceğiz. Tüm detaylarıyla karşınızda olacağım. Ön taraftayız. Koltuk altından, kolumuzun ağzından koltuk altına, oradan da etek ucumuza kadar sık iğneler ile arka ve ön bedenimizin bir tarafını birleştirdim. Şimdi şurada tekrar etek ucundan kol ağzına kadar gideceğim ki birleştirdiğim sık iğneler aynı yöne baksın, görüntümüz güzel olsun. Şuradan bir miktar beraberce yapalım sizinle. Etek ucunu daha sonra tığlayacağım. Şurada bir zincirle çıkıyorum. Üçlü trabzanlarımın olduğu noktadayım. Buraya trabzanınızın boyuna göre bir veya iki sık iğne yapıyoruz. Bir tane de şu minik boşluğumuza yaparak karşı karşıya denk gelmesini sağlıyoruz. Ve geldik şu bizim çapraz trabzanlarımızı yaptığımız bölümün yan tarafına. Burada tığımıza 2 kez alarak 4 kere de çıkmıştık. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum ben. Ve tekrar aynı şekilde üçlü trabzanımdayım. 2 tane sık iğne yapıp bir tane kenardaki minik boşluğa batıyorum. Ve tekrar karşıdaki minik boşluğuma da batıyorum. Ve şurada renkli olan bölüme geldim. Karşılıklı olarak bunları eşit yaptığımız için her seferinde karşı karşıya geliyor. Hiçbir problem olmuyor. Burada da 2 trabzan yaptıktan sonra yine şu trabzan başlarındaki minik boşluklara batarak devam ediyorum. Ve görüyorsunuz sık iğnem buradan etek ucundan koltuk altına kadar devam edecek. Burada koparacağız. Şuradaki askılarımızı yapacağız. Askılarımız bittikten sonra askılı haliyle giyip kol üstlerini birleştireceğiz. Burayı istiyorsanız birleştirip sonra askı yapın veya askısız da kullanırım ben diyorsanız da öyle de yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapacağım. Askılarda buluşalım.
İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.